Bir fikir uğruna ölmeyi göze alır mıydınız? İşte Orp animesi bu sorunun en sarsıcı cevabını içinde barındırıyor. Şimdiden uyarıyorum. Bu kısım spoilerlı olacaktır. Orp bizi 15. yüzyıldaki gökyüzüne bakmanın bile yasak olduğu, gerçeğin sadece kilisenin dudakları arasında hapsolduğu karanlık bir dönem hikayesiyle karşılıyor. Kilise o gerçekleri gizlemeye, yakmaya veya yok etmeye çalışırsa çalışsın, gerçekler elbet gün yüzüne çıkacaktır. İşte Orp animesi tam olarak bunun üzerine kurulmuş. Bizi aydınlığa götürmeye çalışan insanların o yasaklı bilgiyi bir meşale gibi birbirine devrettiği, ana karakterlerin insanlar değil, fikirler olduğu muazzam bir iş. Ortaya çıkan bu bayrak yarışı sizi son bölüme kadar diken üstünde tutmayı başarıyor. Bazı yerlerde tempo düşüyor gibi gelse de bir saniye bile gözünüzü çevirdiğiniz anda ummadığınız şeyler olmaya başlıyor. Şöyle örnek vereyim. Bölümün sonunda tamam bu bizim esas olan dediğim karakter öldü. Ve bu olduğunda daha 3. bölümdeydim. Aklımdan şimdi hikayeyi nasıl ilerletecek bunlar sorusu geçerken o şoku atlatmak için bir hafta beklemek zorunda kaldım. Peki bu kadar güçlü bir fikrin karşısında kim duruyor? Hikayede hem zaman algımızı koruyabilmemiz hem de kötü bir figürün gözümüzde canlanabilmesi için öyle bir kötü karakter yazmışlar ki inanamadım. Novak, normalde hiçbir şeyi umursamayan, sakin bir adam gibi. Ama kendi içindeki çatışmaları, kızıyla olan ilişkisi ve zamanla yaşadığı o psikolojik çöküşü görünce diyorsunuz ki bu adam sadece kötü değil. Bu adam inandığı yalanlara fazla sadık. Şimdiye kadar izlediğim hiçbir animede ana kötüye bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Novak'ın iç çatışmaları tek kelimeyle inanılmazdı. Hikayenin ana konusunda anlattığıma göre gelin karakterleri şöyle bir inceleyelim. Animemiz Rafał karakteriyle açılışını yapıyor. Kendisi geleceği parlak, çok zeki bir çocuk. Ama görünüşüne aldanmayın. Tam bir egoist, etrafındakileri küçük görmeden edemeyen bir karakter yapısına sahip. Hayatı normal giderken Hubert ile karşılaşıyor. Ha, Hubert kim mi? Hubert, kafir damgası yemiş, gökyüzünü incelemeyi seven yaşlı bir amca. İşte Rafał karakterinin içindeki merak odunun ateş almasını sağlayan kişi Hubert'in ta kendisi olmuş. İlk başlarda Rafał, Hubert'i bile küçük görürken kafasını yere çarpması sonucu şu sözler ağzından çıkar. 遅延してるかも。 Bu sözler ile ateşlenen merak odunları Rafał'ı da Hubert ile aynı yola sokuyor. Bu sıralarda animeyi izlerken diyordum ki karşımızda klasik bir shonen karakteri var. İşte merakı uyandı ve dünyayı döndürecek falan diye düşünüyordum. Ama bir baktım ki karakter ölüverdi. İşte animenin bendeki ilk kırılma noktası burası oldu. Burada anladım ki hikayemiz fikirler üzerineydi. Karakterler üstüne değil. Bayrak taşıyıcılarımız beklenmedik bir şekilde Oxy ve silah arkadaşı Gras oluyor. Bu ikiliye gelecek olursak, Gras bir amacı olmasını isteyen, sürekli ileri doğru gidebilmeyi amaçlayan bir karakter iken, Oxy ise kilisenin dünya evrenin çöplüğüdür doktrini yüzünden gökyüzüne bile bakmaktan çekinen, cennete gitmek için ne denirse onu yapmaya hazır olan bir karakter. Küçük bir dipnotta söyleyeyim şöyle. Oxy karakteri kendi içinde bir çelişki yaratıyor. Oxy ismi gözler anlamına gelir ve karakterimiz gökyüzüne bakmaktan korkuyor. Ne tuhaftır değil mi? Neyse devam edelim. İkisinin yolculuğunda biri dur derken diğerinin ilerlemeliyiz demesi bile yolculuğa ayrı bir tat katıyor. Yolculuğun ilerleyen zamanlarında Oxy bu yolculukta yavaş yavaş kendini bulmaya başlarken Gras da umudunu yeniden inşa ediyor. Maalesef ki
bir köprüyü geçmeye çalıştıkları sırada köprünün yıkılması sonucu Graz ölmeden hemen önce bayrağı titrek ve korkak Oxy'nin ellerine bırakıyor. Anime sanki burada ölüm hayatın bir parçası der gibi Graz'ı öldürüyor. Böyle bir sahneyi görünce aklımdan şu geçti. Abi biz cidden bir sistemin nasıl ilmek ilmek örüldüğünü görüyoruz. Graz'ın o saçma ölümüyle Oxy bir anda çırılçıplak kalıyor. Artık arkasına saklanabileceği o güçlü figür yok. Ama işte Oxy'yi devleştiren an burası. O korkak gökyüzüne bakmaya bile çekinen çocuk hem Rafal'ın hem de yakın arkadaşının vasiyetini omuzlanıp tir tir titreyerek de olsa karanlığın içine yürümeye devam ediyor. O artık sadece hayatta kalmaya çalışan bir asker değil, bir davanın taşıyıcısı haline geliyor. Oxy'nin o uzun ve sancılı yolculuğu sonunda amacına ulaşıyor. Ve kader onu kilisedeki o kutu gibi odada yaşayan Badeni ile karşılaştırıyor. Badeni, onu tek bir kelimeyle özetlemem gerekirse kibirli bir dahi derdim. Kendisi bilgiye aç bir keşiş ama öyle böyle bir açlık değil. Yasaklı kitapları okuduğu için gözleri dağlanmış ama hala gerçeği görmekten vazgeçmemiş bir adam. Başlarda tam bir bilgi elitisti. Cahil halkın bilgiye erişimi kısıtlanmalı. Bilgi sadece seçilmiş kişilere aittir kafasında gezen Oxy'ye tepeden bakan biriydi. Hatta Oxy ile ilk karşılaştığında onu sadece bir ayakçı olarak kullandı. Ama hikayenin sihri burada başlıyor arkadaşlar. Bu kibir abidesi adam Oxy'nin o saf cesaretini ve gökyüzüne olan aşkını gördükçe değişiyor. Oxy'nin korka korka da olsa yürüdüğü o yol Badeni'nin buzlarını eritiyor. Bu aralarda Yolenta da ekibe katılıyor ama ben onu sona saklıyorum. Buradan sonra onunla devam edeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi devam edelim. Benim için ikilinin zirve noktası o meşhur kitap sahnesi. Badeni karmaşık formüller ve teorilerle uğraşırken Oxy bambaşka bir şey yapıyor. Kendisi gibi olanlar için halkın anlayacağı dilde umut dolu bir kitap yazıyor. Badeni başta buna burun kıvırsa da içten içe dostunun ne yapmaya çalıştığını anlıyor. Ve finalde o kibirli Badeni gidiyor, kendi dostunun yazdığı ve geleceğe bıraktığı mektubu korumak için canını dişine takıyor. Çünkü biliyor ki gerçekler sadece kitaplarda yazan sayılarda değil, insanların kalbine dokunan o ilhamdadır. Gelelim karakter zincirimizin son halkalarına. Yolenta, o dönemin astronomi fakültesinde var olmaya çalışan bir kadın. Ama sanmayın ki işi kolay. O dönemde kadınlara yapılan zorbalık, aşağılama bu animede o kadar gerçekçi işlenmiş ki Yolenta'nın sadece zekasıyla değil, iradesiyle nasıl ayakta kaldığını hayranlıkla izliyorsunuz. İşte bu genç kadın Oski ve Badeni'nin dekana ulaşmasını sağlayarak o meşhur gün merkezci sistemin kanıtlanmasında resmen bir anahtar rol oynuyor. Fakat hikayeyi asıl dramatik kılan şey Yolenta'nın kim olduğu. O Engizisyon'un en korkulan celladı Novak'ın kızı. Bu ikili bence hikayedeki en büyük zıtlık. Çünkü onlar akşam sofraya beraber oturan, birbirine gülümseyen ve birbirine her şeyden çok önemseyen bir baba kız. Novak kızı güvende olsun, huzurlu bir dünyada yaşasın diye kilise adına dünyayı yakarken kızı o dünyayı yerinden oynatacak yasaklı gerçeğin peşinden gidiyor. Novak kiralık askerlikten gelen o soğukkanlılığıyla herkesi ezip geçerken işin ucu kızına dokunduğunda nasıl çöktüğünü görüyorsunuz. Kilise içindeki hiyerarşik çekişmeler yüzünden Yolenta hedef alındığında
Ve Nova kızının sahte de olsa yanlış bedeni gösterildiğinde o an yüzündeki o ifade işkenceci Nova bile acımanıza sebep oluyor. Çünkü karşınızda artık bir cellat değil, evladını koruyamamış yıkık bir baba var. Ama yazar Novak'tan nefret ediyor olsa gerek. Çünkü bu Novak'ın yaşayacağı son iç burkan sahne değil. O meşhur 25 yıllık sıçramayı yaptığımız zaman Novak artık kızı Yolenta'nın öldüğüne inanan, alkolle zihnini uyuşturmaya çalışan, vicdanı ve inancı arasında ezilmiş yaşlı bir adam. Ama o meşale sönmek bir yana bir yangına dönüşmüş durumda. Karşımıza Draka çıkıyor. Başta sadece para için bu işlere bulaşan, hayatta kalmaya çalışan o sinsi kız, Oxy'nin mirasıyla, yani o yasaklı kitapla karşılaştığında her şey değişiyor. Kitabı okuyup da o dehşet verici gerçeği gördüğünde Draka'nın gözlerinde korku değil, fırsat parıltıları belirdi. Dünyanın yerinden oynayacağını sezmişti. Yolenta'nın tarafıyla masaya oturup anlaşmasının sebebi de bu. Çünkü o bir tüccardı ve bu kitap onun gözünde inançtan çok daha fazlasıydı. Gelecekte paha biçilemez bir hazineye dönüşecek garanti bir yatırımdı. Bu sırada Engizisyoncular da boş durmamış, Novak'tan son bir kez yardım isteyip o kafirleri yok etmek için yola çıkmışlardı. Engizisyoncuların varmasıyla bir kaçış yolu göremeyen Yolenta, dostlarını ve Oxy'nin mektubunu koruyabilmek için kulübeyle beraber kendini de havaya uçurup her şeyi Draka'ya emanet etmiştir artık. Patlamanın şiddetiyle tüm vücudu paramparça olan Yolenta'dan geriye sadece bir kol kalmıştır. Novak etrafı kontrol ederken o kolu görür. O elin sahibini, o kolun sahibini tanır. Ama zihni, yüreği bu gerçeği kaldıramayacak kadar yorgun ve üzgündür. Kolu da yanına alıp Draka'yı ve kendisine ihanet eden o rahibi bir kilisede yakalar. Ama kendisine ihanet etmiş olan o rahibi orada görünce hıncını alamayıp o adamı öldürür. Ama her infazın bir bedeli vardır. Novak ölümcül darbeyi alır ve son nefesinde artık inkar bitmiştir. Cebinden eldiveni çıkarır, kızı Yolenta'dan geriye kalan o tek parçaya, o kesik ele eldiveni nazikçe geçirir. Hayatı boyunca korumaya çalıştı ama kendi elleriyle yok ettiği kızına sarılarak sonunu kabullenir. Novak pişmanlıklarıyla can verirken Draka yaralı da olsa oradan kaçmayı başarır. Çünkü onun görevi vardır. O kitap basılmalıdır ve başarır da kitap çoğaltılır. Dünyaya yayılır ise tüm bu ölümler, kan ve gözyaşı boşa gitmeyecektir. Hepsi yıllar sonra tek bir ismin omuzlarında yükselecek, o gerçeği inşa etmek içindi. Finalde gördüğümüz o isim Nikolaos Kopernikus. Yani Kopernik. Aslında Rafal'ın, Oxy'nin, Adeni'nin, Yolenta'nın sırtında yükseldiği o devasa kuleyi temsil ediyor. Onlar belki yıkıldılar, belki unutuldular ama bugün biz hala dünya dönüyor diye biliyorsak, bu onların o karanlık zindanlarda
birbirlerine uzattıkları o meşale sayesindedir. Bir sonraki videoyu kapatmadan önce sizi yazarın zekasına bir kez daha hayran bırakacak o ince detaydan, ismin kendisinden bahsedeceğim. Animenin orijinal adı Chi. Chikyu no Undo ni Suite. Adındaki Chi hecesi Japonca'da tek bir kelime gibi dursa da aslında serinin tüm ruhunu özetleyen 3 farklı anlama geliyor. Yazar burada muazzam bir kelime oyunu yapmış bence. İlk anlamıyla yani Chi, dünya veya toprak. Hikayenin temeli olan hareket eden gezegen, uğruna öldükleri o yer. İkinci anlam olarak ise Chi, yani kan. Bu gerçeğe ulaşmak için dökülen oluk oluk kan. Nova'nın elindeki kan. Oxy'nin, Rafal'ın veya diğerlerinin ödediği o bedel. Ve tabii ki kan bağı. Yani Yolenta ve Novak arasındaki o trajik bağ. Üçüncü anlam. Chi. Yani bilgi, akıl. İnsanın merakı, öğrenme açlığı ve Padeni'nin o doymak bilmez zekası. Yani yazar daha en başından hikayeyi bize adıyla özetlemeyi başarmış. İşte Orb animesini, daha doğrusuyla Chi animesini benim gözümde bir şaheser, bir başyapıt yapan şey tam olarak bunlardır. İsmi bile tesadüf olarak seçilmemiş olan bu başyapıtı sizin de kendi başınıza deneyimlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.